Merhaba dostlar. Yine soru işaretlerinin bol olduğu ve yıllardır aranmalarda üst sıralarda çıkmasına rağmen net bilgiler bulunamayan Ceyda T vakası. Evet, Hasan Karacadağ'ın bu film çıkmadan önce röportajlarında 1990'lı yılların başlarında Ankara Gata Tıp Fakültesi'nde şahit olduğu ve o gördüklerini kurgulaştırıp filme aktardığı bilgisinden başka bir bilgiye maalesef sahip değildiniz. Peki size şöyle bir bilgi versem. İddialara göre Ceyda T vakası gizli askeri olaylara dayandığını söylesem nasıl bir tepki verirdiniz? O halde hazırsanız başlayalım. Şimdi her videoda olduğu gibi burada da sırayla gideceğiz. Çünkü cevaplanmayı bekleyen sorular bir hayli çok. Biliyorsunuz ki yaptığım videoları bir hafta içerisinde araştırıyorum ve gerçekten konusu geçen olayların gerçekliğini asla savunmuyorum. Çünkü ben burada dedektiflik oyunu oynamıyorum. Sadece iddialar doğrultusunda şimdiye kadar yapılmayan videoları editleyip sizlere sunmaya çalışıyorum. Dedim ya, sırayla gideceğiz. İlk etapta gelin bu filmin kamera arkasında neler olup bitmiş teknik bilgilere bakalım. Fakat videonun ikinci kısmı yine bambaşka bir boyuta geçecektir. Şüpheniz asla olmasın. Videoyu anlamanız adına çok dikkatli izlemenizi tavsiye ediyorum. Dabbe 3 bir cin vakasında Ceyda T adlı sıradan bir annenin yaşadığı korkunç olayları izleriz. Ankara'da yaşayan Ceyda, eşi Sinan ve kızı Burcu bedensiz bir varlık olan bir cinin musallatına uğrarlar. Nereden ve nasıl ortaya çıktığı bilinmeyen bu cin aileye sürekli saldırılar düzenler. Ceyda'nın ailesiyle birlikte yaşadığı bu kabus dolu deneyim paranormal ve korkunç olaylarla doludur. Film gerçek bir olaydan esinlenmiş olup izleyiciyi sürekli bir gerilim ve korku içinde tutmayı amaçlar. Konu kısaca budur. Film gerçek bir cin vakasına dayandığı için çekim ekibi ve oyuncular sürekli gerilimli bir atmosferde çalışmak zorunda kaldı. Özellikle paranormal olaylara inanan oyuncular ve ekip üyeleri sette rahatsız edici anlar yaşadıklarını ifade ettiler. Bu durum filmin çekim sürecinde bazı oyuncularda psikolojik baskıya neden oldu. Film setinde bazı açıklanamayan olaylar meydana geldiği iddia edildi. Bazı sahnelerin çekimleri sırasında ışıkların kendi kendine sönmesi, elektronik cihazların bozulması ya da hiç çalışmaması gibi durumlar yaşandı. Bu olaylar çekim ekibi üzerinde korku ve tedirginlik yarattı. Yönetmen Hasan Karacadağ iddia ettiğine göre bu filmde gerçek cin görüntülerini harmanlayarak filme entegre ettiğini dile getirmişti. Hasan Karacadağ filme gerçeklik katabilmek için oldukça yoğun ve titiz bir çekim süreci uyguladı. Oyuncuların doğrudan cin temalı sahnelerde korkuyu gerçekçi bir şekilde yansıtabilmeleri için onlara çeşitli korkutma teknikleri uyguladığı bilinmektedir. Bu, oyuncuların performanslarının gerçekçi ve etkileyici olmasına katkı sağlamıştır. Filmde kullanılan görsel efektler daha fazla gerçeklik katmak amacıyla minimize edilmiştir. Karacadağ gerçek mekanları kullanmayı ve efektleri olabildiğince doğal yollarla yaratmayı tercih etmiştir.
Bu izleyicilere daha gerçekçi bir atmosfer sunarken oyuncuların da kendilerini olayların içinde hissetmesine yardımcı olmuştu. Bazı sahnelerde oyuncular gerçek korku ve paniği yansıtmak için yönetmen tarafından sahne hakkında çok az bilgiyle bırakıldı. Özellikle ani sahnelerde oyuncuların verdiği tepkilerin doğal olması sağlandı. Biliyorsunuz ki Dabbe 3 filminde found footage tarzında çekimler vardır. Yani el kamerası tekniği izleyicilere olayların doğrudan içinde olma hissi verir. Dabbe 3 bu tekniği kullanarak izleyiciyi Ceyda ve ailesinin yaşadığı korku dolu anlara tanık ediyormuş gibi hissettirmeyi başarmıştır. El kamerasının sallantılı, düşük kaliteli görüntüleri hem gerilim hissini arttırdı hem de izleyicinin bu gerçekten oldu duygusunu pekiştirdi. El kamerası tekniğiyle çekilen bu tarz filmler genellikle minimal ışık ve ekipman kullanır. Dabbe 3 de bu prensibi takip etti. Sahnenin doğal ortamında bulunan ışık kaynakları kullanılarak otantik bir atmosfer yaratıldı. Kısıtlı aydınlatma, gölgelerin ve karanlık bölgelerin izleyicinin hayal gücünü zorlamasına olanak tanıdı. El kamerası tekniğiyle çekilen filmlerde oyuncular daha serbest hareket edebilme fırsatına sahip olurlar. Dabbe 3'te de oyuncular sabit bir kameraya bağlı kalmadan sahnelerde özgürce hareket edebildiler. Bu da diyalogların ve tepkilerin daha doğal olmasını sağladı. Sahnelerde doğaçlamalar yapabilmeleri karakterlerin korku dolu anlarını daha gerçekçi kıldı. Kameraman bu tür filmlerde aynı zamanda hikayenin bir parçası gibi davranır. Dabbe 3'te de el kamerasını kullanan kişi sadece bir görüntü yönetmeni değil, olayların içindeki bir gözlemci gibi konumlandı. İzleyiciler olan biteni bu gözlemcinin gözünden gördüğü için her şey daha kişisel ve samimi hale geldi. El kamerası tekniği bilinçli olarak izleyiciye kapalı alanlar, dar açılar ve sınırlı görüş alanı sunarak klostrofobi hissi yaratır. İzleyici nereye bakacağını ya da neyin geleceğini bilemediği için sürekli bir tedirginlik ve merak içinde kalır. Bu özellikle korku filmlerinde büyük bir gerilim kaynağıdır ve Dabbe 3 bu yöntemi başarılı bir şekilde kullanmıştır. Hasan Karaca da filmin ses atmosferini oluştururken bazı sahnelerde gerçek cin vakalarından alınan ses kayıtlarını kullandığını ifade etmiştir. Bu filmdeki korku öğelerini daha etkili kılmak için başvurulan bir yöntemdi. İzleyiciler bu seslerin nereden geldiğini bilemeyebilir ancak bu kayıtların gerçek olaylarla bağlantısı olduğu bilinmiyor. Filmde kullanılan bazı dış mekan çekimlerinde gerçek insanların seti görüp korkuya kapıldıkları ve setin yakınına gelerek olayları anlamaya çalıştıkları söylenir. Özellikle cin teması halkın dikkatini çekmiş ve bazıları olayların gerçek olduğunu düşünerek çekimleri rahatsız etmiş. Hasan Karaca da çocukluk döneminden itibaren mistik ve paranormal olaylara ilgi duymuş bir yönetmendir. Filmdeki bazı sahneler yönetmenin kişisel yaşantısında karşılaştığı veya duyduğu olaylardan esinlenerek oluşturulmuştur. Karaca da çekimler sırasında bile bazı paranormal olaylar yaşandığını iddia etti ve bu da filme ayrı bir boyut kattı. Filmin ana karakterlerinden Ceyda T ve ailesinin adlarının olaylara ilham olan gerçek kişilere dayandığı ancak bu isimlerin gerçek vakadan ilhamla seçildiği biliniyor. İsimler hem Türk izleyicisine tanıdık gelmesi hem de gerçek olaylara olan bağlılığı hatırlatmak için özenle seçilmişti. Filmin bazı sahneleri
Özellikle paranormal olayların en yoğun olduğu sahneler, oyuncuların korku performansının istenilen gerçekliğe ulaşabilmesi için defalarca çekilmişti. Özellikle çocuk oyuncu Burcu'nun rol aldığı sahneler ona zarar vermeden çekilebilmesi için büyük özen gerektiriyordu. Dabbe 3, Türk korku sinemasında yeni bir dönemin başlangıcı olarak kabul edilir. Bu filmle birlikte el kamerası ve gerçek olaylardan esinlenen cin temalı filmler popüler hale geldi ve bu tarz Türkiye'de sıkça kullanılan bir teknik haline geldi. Karaca da bu filmiyle yakaladığı ivmeyi sürdürmeye devam etti. Türkiye'de korku filmlerine olan ilgiyi arttırdı. Şimdi hazır mısınız? Bir alt kata inelim ve uyarıyorum. Bu bilgileri duyduğunda etkilenen arkadaşlar olursa şu an burada videomu kapatabilir. Filmde bir sahnede Zafer'le Sinan'ın laptoptan bir siteye baktıklarını görürüz. Daha doğrusu ekranda Kitabül Azazil yazmaktadır. Bakalım bu kat ne kadar karanlık. İbni Cuhaşe Kitabül Azazil kitabını yazan kişidir. Hakkındaki bilgiler özellikle ezoterik ve mistik literatürde sıkça spekülasyon konusu olmuştur. Ancak bu isimlerle ilgili bilgiler oldukça sınırlı ve belirsizdir. İbni Cuhaşa ve Kitabül Azazil'e dair bazı iddialar ve rivayetler bu varlıkların karanlık ezoterik bilgiye ve eski cin efsanelerine dayandığına işaret eder. Bu figür büyük olasılıkla efsanevi ya da kurgusal bir varlık olarak ortaya çıkmıştır. Hatta iddia edilen bazı kaynaklarda bu kişinin cin olduğu yazmaktadır. İbni Cuhayşa'nın cinler ve karanlık varlıklarla ilgili gizli bilgilere vakıf olduğu iddia edilen bir figür olduğuna dair spekülasyonlar bulunmaktadır. Onun cinlerle anlaşmalar yaptığı, onları kontrol ettiği ve bu bilgiyle insanlar üzerinde etkili olduğu söylenir. Bazı kaynaklarda İbni Cuheşa'nın şeytan ve Azazil gibi karanlık varlıklarla bağlantılı olduğu ve bu güçlerden aldığı bilgilere dayanarak büyü ve mistik sanatlarla uğraştığı iddia edilir. Bu sebeple onun ismi karanlık büyü ve ezoterik metinlerde sıkça anılır. Peki bu kitapta neler vardı? Kitabül Azazil'in cinler ve şeytani varlıklarla ilgili kadim bilgiler içerdiği ve bu varlıkları çağırma, kontrol etme ya da onlarla iletişim kurma yollarını öğrettiği iddia edilmektedir. Kitabın İbni Cüheşa tarafından yazıldığı veya onun ezoterik bilgisine dayandığı iddiaları da bulunur. Kitap, cinlerle ilgili kadim sırlar, büyüler ve karanlık varlıklarla yapılabilecek anlaşmaları içerir. İddialara göre bu kitap karanlık bir bilgi kaynağıdır ve onu okuyan kişinin cinler ve doğaüstü varlıklarla doğrudan bağlantı kurmasına olanak tanır. Ayrıca kitabın bu bilgileri barındırdığı için insan aklına zarar verebileceği ve tehlikeli olduğu da söylenir. Azazil, İslam mitolojisinde Allah'a karşı gelip cennetten kovulan melek figürüdür. Kitap, bu melek figürüne dayandığı için ona Azazil'in kitabı denmiştir. Bu kitapta Azazil'in düşüşü, cinlerin lideri olarak ortaya çıkışı ve insanlarla olan etkileşimi hakkında karanlık sırlar yer aldığına inanılır. İddialara göre Kitabül Azazil tarih boyunca gizli topluluklar ve büyücüler tarafından kullanılmıştır.
Ancak kitabın ne zaman yazıldığı ya da orijinalinin nerede olduğu belirsizdir. Bazı kaynaklar kitabın kaybolduğunu ve el yazmasının mevcut olmadığını öne sürer. Alimler tarafından yasaklanan kitap Kitabül Azazil, milattan sonra 500'lü yıllarda ya da milattan sonra 800'lü yıllarda Emevi devleti sınırları içinde yazılmış ve devlet kütüphanesinde muhafaza edilmiştir. Birinci sayfasının ilk mısralarında yazılanlar adeta insanlığa tehdit niteliğindedir. İnsanlara musallat olacağız. Kıyamete kadar onları çıldırtıp birbirlerini öldürteceğiz. Evlerinde, her yerde onları izleyeceğiz ifadesi yer almış. Kitap basıldıktan kısa bir süre sonra çok gizli bilgiler içeren kısımlar kitaptan çıkartılmış ve bu haliyle basılmış. Kitap basıldıktan kısa süre sonra bu kitabı görenler ciddi manada korkmaya ve ilgili şehri birer birer terk etmeye başlamış. Ancak daha sonra kitap alimler tarafından tamamen yasaklanmış ve geriye sadece 2 kopyası kalmış. Bu kopyalardan biri kaybolmuş ve bir daha asla bulunamamış. Diğeri ise British Müzesi ya da Kurtuba Müzesi'nde bulunmaktaymış. Kitabın 2 nüshasının kütüphane personeli olduğu tahmin edilen ancak kimliği tespit edilemeyen kişiler tarafından çalındığı da iddia edilmiş. Kitap bulaşıcı hastalık olarak tanımlandığı dabbe vasıtasıyla cinler aleminin insanlara musallat olarak onları deliliğe sürükleyeceğini yazıyormuş. Kitaba ulaşan kişinin aynı zamanda birçok güce de ulaşabileceği söyleniyormuş. Kitabı okuyup anlayan kişiler şeytan ile iletişime geçip şeytana istediklerini yaptırabilirmiş. Bu kitabı okuyan çoğu insan gördükleri kabuslar nedeniyle ölmüş. İşte bu konu da böyle arkadaşlar. Bu söylenenlerin iddialardan ötesi olmadığını hatırlatmakta fayda vardır. Ama bu bilgileri okudukça insan ister istemez tedirgin olmadan edemiyor. Şimdi sıra geldi. Ceyda T vakası gerçekte yaşandı mı? Ve kimdir bu Ceyda T? Hasan Karaca da Ankara Gata Tıp Fakültesi'nde tanık olduğu bir vaka olduğunu dile getirmişti. Ve ben de araştırmalarıma Ankara Gata Tıp Fakültesi'ndeki yaşanmış olaylarla başladım. 1990'lı yılların başlarında olduğu iddia edilmekteydi. Ben de 1990 yılından 2000 yılına kadar böyle bir olay yaşanmış mı derin bir araştırmaya giriştim. Evet, hasta gizliliğinden dolayı hastanın gerçek ismini sizlerle paylaşmayacağım. Ceyda T vakası olarak bilindiği için hastayı Ceyda olarak sizlere anlatmaya devam edeceğim. Evet, sıkı durun. Filmdeki olaylarla doğrudan bir bağlantısı yok ama böyle bir olay iddialara göre yaşanmıştır. Şöyle buyur, içeri gel. Ben karanlık odaya çoktan girdim. Şöyle buyur, otur. Devam ediyorum anlatmaya. Ceyda T adındaki genç kız 20'li yaşlarının başında olan genç bir üniversite öğrencisiydi. Normal bir hayatı varken aniden açıklanamayan psikolojik sorunlar yaşamaya başladı. İlk başta anksiyete, depresyon ve şiddetli panik ataklar gibi sıradan belirtilerle başlayan durumu zamanla daha karmaşık ve gizemli bir hal aldı.
Ailesi onun bir süre sonra tamamen içine kapanarak etrafındaki insanlarla iletişimi kestiğini, karanlık varlıkların kendisini izlediğini söylemeye başladığını belirtti. Ceyda, görünmeyen varlıklar tarafından izlendiğini, bu varlıkların ona sürekli olarak zarar vermek istediklerini ve bazı geceler odasında gerçek olmayan gölge gibi figürlerin gezindiğini iddia ediyordu. Aile bireyleri başlangıçta onun bu söylemlerini bir tür ağır depresyon ya da travmanın sonucu olarak görse de Ceyda'nın durumu hızla kötüleşmeye başlayınca psikiyatri servisine başvurdular. En sonunda Gata psikiyatri bölümüne yatırıldı. Ceyda T. Gata'ya yatırıldığında doktorlar başlangıçta onun klasik bir psikoz vakası olduğunu düşündü. Ancak kısa süre içinde Ceyda'nın durumu tıpta çok az rastlanan ve son derece karmaşık hale gelen bir duruma evrildi. Ceyda her terapi seansında kendisini rahatsız eden varlıkların daha yoğun bir şekilde kendisine yaklaştığını söylüyor ve zaman zaman şiddetli krizler geçiriyordu. Bu varlıkların ona işkence ettiklerini ve zihnini ele geçirmeye çalıştıklarını iddia ediyordu. Bakın dostlar, buraya kadar birçoğunuz için yaşanılanlar belki de sıradan gelebilir. Fakat olaylar gitgide daha farklı bir hale gelmeye devam ediyordu. Ve ben harbiden bu yaşanılanların iddialara göre gerçek olduğunu okuduğumda korktuğumu ve gerçekten şaşırdığımı hissettim. Bu sıradan bir halüsinasyon vakasından çok daha karmaşıktı. Çünkü Ceyda her nöbet sırasında bilinç dışı şekilde detaylar veriyordu. Geçmişte yaşanmış askeri olayları anlatıyordu. Hatta Ceyda'nın hiç erişiminin olmadığı gizli askeri operasyonlarla ilgili bilgi sahibi olduğu fark edildi. Hatta bir keresinde öyle bir bilgi paylaştı ki doktorlar akıllarını yitireceklerini sandılar. Ceyda, Suriye sınırında gizli bir T kampının içerisinde bir mağarada olduğunu, oraya gittiğini ve orada bir kişiyle ilişki yaşadığını söyledi. Belirtilen konuma o hafta bir operasyon düzenlendi ve iddialara göre mağaranın girişinde ipe asılı bir kişi vardı. O kişi Ceyda'nın bahsettiği kişiyle aynı kişiydi. Bu bilgiler o dönemde askeri sırlar arasında yer alıyordu. Bakın, bu bilgiler çok gizli bilgiler olduğundan detaya inmeden üstten sunmaya çalışıyorum. Doktorlar ve hastane yönetimi Ceyda'nın anlattıklarının nasıl ve neden bu kadar isabetli olduğunu anlamakta zorlanıyordu. Ceyda'nın durumu klasik psikiyatrik tedavi yöntemlerine yanıt vermedi. Zaman zaman kontrolsüz nöbetler geçiriyor ve bu nöbetler sırasında tamamen farklı bir kişiliğe bürünüyordu. Bu kişilik Ceyda'nın kendi sesiyle konuşmuyordu. Adeta başka bir varlık onun yerine geçiyor gibiydi. Ceyda bu varlıkların kendisiyle alay ettiğini ve onu ölüme sürüklemeye çalıştıklarını belirtiyordu. Ceyda T'nin vakası sadece psikolojik bir olay olmanın ötesine geçtiği iddialarla anılmaya başlandı. Hastane personeli Ceyda'nın geceleri odasında açıklanamayan olaylar yaşadığını iddia ediyordu. Odasında kapılar kilitli olmasına rağmen Ceyda'nın zaman zaman odasında olmadığı fark edildi. Sabaha karşı tekrar odasına dönmüş bir şekilde bulunuyordu. Ama nasıl dışarı çıktığı veya nereye gittiği
asla açıklığa kavuşturulamadı. En ürkütücü iddialardan biri hastane personelinin bazı geceler Ceyda'nın odasından gelen ince fısıltılar duyduklarını söylemesiydi. Bu fısıltılar sanki bir grup insanın odada konuştuğu ama ne söylediklerinin anlaşılmadığı bir durum yaratıyordu. Ceyda'nın yanına giren hemşireler odanın soğuk olduğunu ve sanki içeride bir başka varlık varmış gibi hissettiklerini iddia ediyorlardı. Doktorlar Ceyda'nın nöbetlerinden birinde kaydedilen ses kayıtlarını dinlediklerinde sesin Ceyda'ya ait olmadığını fark ettiler. Daha kalın ve yabancı bir aksanla konuşan bu ses Ceyda'nın normal haline hiç benzemiyordu. Kayıtlar hastanenin arşivlerine kaldırıldı ve daha fazla üzerine gidilmedi. Ceyda'nın tedavisi boyunca durumu bir türlü düzelmedi ve gittikçe daha korkutucu hale geldi. Bir gün hastane personeli sabah kontrol için odasına girdiklerinde maalesef Ceyda T'nin yatağında cansız bedenini buldular. Otopsi raporlarında herhangi bir fiziksel darbe veya hastalık belirtisi bulunmadı. Ceyda'nın ölüm nedeni açıklanamadı. Bu olay hastane içinde büyük bir sessizlikle karşılandı. Olay üst merciler tarafından kapatıldı ve vakayla ilgili kayıtlar gizli tutuldu. Ancak hastane personeli arasında Ceyda'nın ruhunun ele geçirildiği ve bu yüzden öldüğü iddiaları o kadar çok yayılmaya başladı ki bu olay Gata'da yıllarca konuşulan ve tüyler ürperten bir şehir efsanesine dönüştü. Ceyda'nın ölümünden sonra bazı doktorlar ve hemşireler odasına girmeye cesaret edemediklerini, bazılarının da odanın boş kaldığı dönemlerde açıklanamayan sesler duymaya devam ettiklerini anlattılar. İşte böyle dostlar. Ben Kapital Burak. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.